Sesin kesiniz aptallar, burada bir şey çekmeye çalışıyoruz. Beyaz Zencilerin aslında enteresan bir hikayesi var. Yaklaşık bir 15-20 yıl önce işte genç çocukken senaryolar yazıyorduk. Muhammed Kopuz. Ortak zaten iş yapıyoruz onunla. Senaryolar yazıyor. Ben çekiyorum. Onun da böyle arşivde 30'a yakın senaryosu var. Bir senaryoları karıştıralım dedik. Beyaz Zencileri de oradan gördüm. İsmiyle ilgimi çekti. Dedim bu nasıl bir şey, bir okuyalım. Zaten hepsini okuduk ama en çok ilgimi çeken Beyaz Zenciler oldu. Yani o yaşlılarda nasıl böyle bir şey yazdı diye bir merak ettim. Okudum, çok hoşuma gitti. Çok eğlendim, güldüm. Dedim ki ben bunu 1-2 gün de yapayım, öyle lay laylom öylesine çekelim, YouTube'a koyalım dedik yani Beyaz Zencileri. Ondan sonra hiç reklam falan basmayacağız. Böyle titiz bir çekim de olmayacak. Hatta 1080p çekmiştik. Hiç böyle önemsememiştik. Yani öylesine çekelim, YouTube'a koyarız diye düşünmüştük. Ademlerle buluştuk, toplaştık. Sabahtan başladık, çektik akşama kadar. Bir günde bitirdik çekimlerini. Montajını da bir günde bitirdim. Yayınladık. Çok da fazla ilgi de görmedi. Hani yüksek kitlelere de ulaşmadı. Çok izlenmedi de. Ama bütün çevremiz bize baskı yaptı. Bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız, oğlum bu manyak bir şey, bunu dizi yapın. Ne yapsak, ne etsek düşündük. Yazsak mı bir şeyler, diziye mi çevirsek, ne yapsak falan. Sonra bana bir ilham geldi. Dedim tamam, ben bunun devamını getiririm. Yani senaryosunu öyle yazdık. Gece gündüz uğraştık ve çok eğlendik. Yani ben ilk defa senaryo yazarken bu kadar eğlendim yani. Beyaz Zenciler dizisi özene yazılmış bir dizi. Absürt komedi, dizi içinde dizi muhabbeti olması özellikle. Her bir karaktere güleceğiniz bir proje. Yani ilginç bir proje. Kısa filmde evet vardım. O yapım aşamasında falan vardım ama daha sonrasında diziye çevrileceğini falan böyle konuşuldu, edildi falan. Ben yerimde duramadım. Yani ben zaten yıllardır böyle bir şey çekmeyi düşünüyordum. Film içinde film muhabbeti. Buradaki durum biraz daha farklı. Çok salak bir ekip bu diziyi çekiyor. Yani izlerken şöyle bir algı oluşuyor sizde. İçinde amatörlükler var. Set arkası amatörlükler var. Atıyorum bir çekim hatası var. Mesela restoran sahnesi. Ama arkadan oyuncu geçiyor, senaryo okuyor. O gözden kaçmış mesela. Çeşitli mantık hataları, işte bir ne bileyim resim düşüyor veya bir eşya düşüyor orada. Ama sahne devam ediyor mesela. Kurgu hatasıymış gibi. Bu dizide görebileceğiniz bütün mantık hataları kasıtlı ve bilinçli yapılmıştır. Dizi içinde dizi. Yani şu algı var, hani oraya bağlayacağım. Diyorsun ki bu diziyi bu salaklar çekiyor diyorsun yani. Özenti konusuna da değineyim. Mesela ilk sezonda işte Kurtlar Vadisi'nden, Quentin Tarantino'nun filmlerinden, ucuz roman özellikle, Pulp Fiction çok da sevdiğim bir filmdir. Bir de Dexter'dan özeniyorlar. İlk sezonda. İkinci sezon ne olacak bilmiyoruz. Benim kafamda var bir şeyler. Başka dizilerden özenebilirler yani ikinci sezonda. Bakalım. Beklentiler var. Biz beklenen ivmeyi umarım yakalarız. Güzel bir proje oldu. Ekip arkadaşlarımı seviyorum. Projemi seviyorum. Projeme güveniyorum. Umarım başarılı oluruz. Furkan Hoca'yla Beyaz Zenciler dizisini başlarken yardımcı yönetmenliğini yapmıştım. Bütün çekimlerde. Onun haricinde senaryonun bazı yerlerinde ona yardımcı oldum. Gerçekten de mutluyum. Onunla bu işbirliğini yapmaktan gurur duyuyorum. Çok eğlendiğim, çok zordu ama güzeldi. Yani gülü seven dikenine katlanır diyorlar ya. Aynen o hesap. Long Pipi. Karakterin adı gerçekten Long Pipi. Evet. Lanet olsun dostum. Long'un çekilmez bir karakter olduğunu düşünüyorum. İtici bir karakter zaten. Özellikle yazıp oynadı. Aslında zeki gibi görünüyor ama çok salak bir karakter. Beceriksiz bir karakter. Bir şeyleri başardığı zaman da şansa yapıyor aslında. Zaten dizide bunu göreceksiniz. Her usta oyuncunun aslında kendisiyle böyle tutturduğu bir karakter vardır. Çok örnekler var. Bir karakteri tutuyor ve onun dışında başka hiçbir şey onun gibi olmuyor. Ben hani Long'la böyle olmak istemiyorum açıkçası. Beyaz Zenciler tutsun istiyorum ama Long Pipi benim üzerime yapışsın istemiyorum. Başka karakterler de var hayalimde çünkü. Ağlak bir karakter ve her geçen gün daha da çok güçlenen bir karakterdi. İlk senaryo okuduğumda da dedim ki bu karakter tam ben yani. Beğendim yani, ben bunun üstesinden gelirim dedim. Heyecanlı bir şeydi yani benim için. Small karakteri öyleydi. Yani babasına sadık bir karakter, kendine güveni olan, özgüveni olan bir karakter, güçlü bir karakter, verilen her görevi rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceğini düşünen bir karakter. Ama ikileme düşüyor niyeyse. O da biraz kafa karıştırıcı. Onu da izleyip görürüz. Kendi rolümü gördüğümde dedim ki bir casus oynayacağım. Tam benlik dedim ya, tam benlik. Tam benlik. Tam benlik. Yaparım dedim yani. Komik, eğlenceli, istediğim gibi bir şeydi yani. Oynamak istediğim gibi bir roldü. Hiç düşünmedim zaten. Direkt tamam dedim. Hemen başlayalım. Seyircimiz karar versin aşkım.
Dizideki kendi karakterim Beyaz Zenciler'deki bir nevi hain gibi oluyor. Bir şekilde aradan sıyrılıyoruz. Açıkçası rol olarak oynamayı düşünmemiştim ama sonrasında işte biz de kendimizce oynamaya çalıştık. Güzel oldu. Doğal bir şekilde oynadık. Artık onu izledikten sonra göreceğiz. İlk diye Şefik, görevim Şef, adım da ilk zaten. Şefik olarak bana bir rol verdiler. Orada güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bir çekim oldu. Benim de hoşuma gitti. Şef Üssam, federallerin içerisinde almış olduğu koruma görevi ve üstlenmiş olduğu misyon çatısında her zaman zorun yanında olmuş, zoru başarmak üzere Şefik'le birlikte çıktıkları her yolda üstün bir başarıyla çıkmış. Ciguli ya biraz aptal bir karakter. Bazen ne yaptığını bilmiyor. Bazen çenesi düşük. Bazen dedikodu yapıyor. Bazen kafası güzel ve şarkı söylemeyi çok sever. Furkan abi sana doğaçlama bir rol vereceğim. Pek zorlanmayacaksın dediğini hatırlıyorum. Bu rol bana Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterini hatırlattı. Bunun için çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Yani ben bu Ciguli karakteri sayesinde ikinci bir Şaban fırtınası estireceğimi düşünüyorum. Sonra? Mesela yani. Dizideki karakterimin adı Şaniyeli Patlak. Baron'u oynuyorum. Yardımcım Zirix var. Onunla birlikte konsey yönetmeye çalışıyoruz. Açıkçası bu rolün bana uygun olup olmadığını olmadığı konusunda biraz tereddüt yaşadım. Çünkü bunda acaba böyle iri yarı birisi mi gerekiyordu falan diye aklımdan geçirdim. Sonra bunun yanlış olduğunu fark ettim daha sonra. Oyunun tam bana göre olduğunu inandım ve o şekilde senaryoya sarıldım. Zirix karakterim çok eğlenceli bir karakter. Yani konseydeki en genç karakter. Artı psikopat bir karakter. Bütün pis işleri bu adam yapıyor, öyle diyeyim. Baron'un bütün pis işlerini bu yapıyor. Çok zevkli geldi. Senaryo çok zaten güzeldi. Çok başarılı buldum ve oynamaya karar verdik zaten. Dizideki karakterim Karamamba. Biraz babacan, biraz kavgacı, biraz sistemkar, biraz kötü. Böyle bir karakter işte. İyi bir karakter ama. Şimdi ilk bana yıldığı zaman senaryo sanki ben bunu yapamayacağım gibi bir durum oldu. Biraz uğraştım. Baktım, ezberledim, olmadı. Ezberleyemedim. Biraz öyle, biraz böyle. Ama sonra baktım ki bunu yapabilirim ben ya. Bana dedim eğer bunu Furkan Kopuz gönderdiyse ben bunu yapabilirim. Onun cesaretine girdik bu işe. Ama yaptık herhalde. Yaptık gibi oldu yani tahmin ediyorum. Başardık gibi bir durum oldu yani. İnşallah dizi başladığı zaman belli olacak. Göstereceğiz kendimizi orada inşallah. Kirkor Zeyat, konsey içinde Logar mafyasıyla uğraşan çok gaddar ve zalim bir adam. Yani bana uygun bir rol olduğunu gördüm ve çok sevdim. Belli bir ağırlığım var, adamlarım var. Burada konseyle dövüş, kavga, barış böyle bir senaryonun içindeyim. Matiçalı karakterindeyim. Cemil abinin yani Kirko'nun adamıyım. Emre kardeşimle yani Zırtopaz'la beraber bir ikiliyi oluşturuyoruz. İkimiz de kovboyuz. Diğer karakterlerden farklı olarak Kirko'nun adamıyız. Yani bir absürt dizi olduğu için senaryo da güzeldi. Eğlenceliydi, keyifliydi. Ortamı da hayal ederek mutlu hissettim diyebilirim. Daha fazla anlatmayayım diye. Konsey üyelerinden biriyim. Her türlü pisliği, her türlü kötülüğü yapıyorum fakat yapmamış gibi davranıyorum. Nifak sokuyorum herkese, herkesi birbirine düşürüyorum. Kötü bir karakteri canlandırıyorum orada. Zaten bunlar gördüğümüz, ettiğimiz toplumda var olan, şu anda da var olan bir karakteri yapmaya çalıştım. Karakterim benim kendi açımdan tabii söyleyeyim. Tabii ona seyirci karar verecek. Çok hoşuma gitti desem yeridir yani. Kötünün de bir iyisi vardır diye ben kötünün iyisini oynamaya çalıştım. Başardıysam ne mutlu. Örnek olarak Al Pacino'nun bulaşık yıkarkenki kurduğu gangsta hayaller. Ama tabii ki ben orada birinci adam değilim. Görev verilen görev adamıyım. Tam bir asker. Karakter o kadar dişi bir karakter ki, yani merkez bir karakter ki spoiler vermeden de çok fazla anlatılır yanı yok. Aslında 10 yıldır oyunculuk yapıyorum. Çok değişik karakterlere girdim. Böyle hayatın içinde sertliği, savaşmayı, can yakmayı, cinayetleri, böyle sert temaslı şeyleri çok sevmiyorum. İletişim tarafındayım. Ama karakterin çok fazla açmazı var. Bence güzel bir karakter. Burada risk şuydu. Karakter o kadar net ki karakterin hakkını verebilmek için hatasız oynamaya yakın bir durumum söz konusuydu. Elimden geleni yaptım. İyi ya da kötü oynadım diyemem. Onu izleyiciler karar verecek. Yani dizideki tabii kendi karakterim derinliği olan bir karakter. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Bir hikayesi var. Yani oyuncular bir rolü kabul ederken o karakterin hikayesine bakarlar. Derinliğine bakarlar. Bu herkese göre değişir. Yani benim karakterimin bir hikayesi var. Tutacak bir dalı var. Çünkü sinemada karakter bellidir. Annesi, babası, siyasi görüşü vesaire. Ama dizide tipler vardır. Tak diye gelir girersin. Hiç önemi yok nereden geldi, nereden gitti. Ama bu karakterin böyle bir derinliği olduğu için benim de hoşuma gitti. Ben rolü şöyle değerlendiriyorum. Rolle buluşmak
insanın sevgiliyle buluşması gibidir yani. Senaristin yazdığı bir rolü yönetmen oyuncu adlı kişiye verdiğinde oyuncu kostümcünün hazırladığı kostümleri giydikten sonra o karakter olabilme sanatıdır aslında oyunculuk. Bana göre. Bu benim düşüncem ve görüşüm. Bu nedenle karaktere baktığımda karakteri ben oynayabilirim. Bana bir şey kazandırır. Ben karaktere bir şey katabilirim ya da bu projeye bir değer katabilirim düşüncesiyle biz de kabul ettik ve karakterimize hayat vermeye çalıştık. Çatlak bir kadın oynuyorum. Çatlak bir büyük anneyi. Çok güzel bir rol. Tam benlik. Böyle farklı karakterleri oynamayı çok seviyorum. Düz bir rolü sevmiyorum. Düz bir rol değildi. Oyunculuk gerektiren bir roldü. Çok güzel, çok tatlı bir roldü. Bayılarak oynadım. İnşallah sizler de seveceksiniz. Çok farklı şeyler göreceksiniz. Bekleyin. Sizdeki karakterim kendi halinde sakin, görev ve sorumluluk adamı denilebilecek bir potansiyeli var. İçinde bulunduğu durumu önce analiz edip daha sonra karar mekanizmasını devreye sokan biri. Karakterin temel özellikleri bunlar. Sizde ben oynadım bu arada. Taksici karakteri vardı orman sahnesinde işte orman bölümü çekerken. Herkes bana baktı Görkem diye. Bir tek ben vardım oynamayan. Oynadık. Güzel bir şeyler başardık. Long Pipi ile arkadaş olurdum ya. Bol bol dans ederdik. Bol bol pro içerdik. Operasyona giderdik. İstemezdim. Yani ne yapacağı belli değil çünkü bir bakıyorsun hırsız bir bakıyorsun şey. Yani istemezdim. Hırsız biriyle asla arkadaşlık kurmak istemezdim. Kirko Zayatay'la arkadaş olmazdım. Çok katlar. Onun için arkadaş olmazdım. Olmazdım. Gıcık olurum yani. Ben yine altını çiziyorum. Kalem kılıçtan keskindir sözünün arkasındayım. İnsanlar eğitim almalı. İnsanlar konuşarak problemlerini çözmeli. Olurdum evet. Olurdum. Çok güzel bir soru. Hiç düşünmedim ha. Yani belgeseli bilmeme rağmen hiç düşünmedim. En sevdiğim karakter. Yazarken en çok zevk aldığım karakter Rençber Tırpan. Zoli katil profili hep yazmak istiyordum. Bir de Matiçali karakteri diyeyim. Bunları yazarken çok zevk aldım. En sevdiğim karakter hepsi. Hepsini seviyorum. Hepsi özel. Şimdi bir de şey varmış. Hepsi dedin ya. Sadece bunu koyuyorum, diğerlerini koymuyormuşum. Ama senaryo yazarken gerçekten öbürlerinden daha keyif aldım. Hayalimdeki şeydi çünkü o kovboy profili, işte o katil profili, onları böyle bir proje altında süsleme falan bana çok zevk verdi. Çilingoz da var, unutmayalım. Çilingoz tutu. Bu isimler, bu lakapların güncel hayatta gerçek bir karşılığı var mı? Yok. Yok. En güzeli de o. Hani mahalleden bir arkadaşımız vardı, onun lakabıydı falan gibi bir şey yok değil mi? Yok. Zaten beyaz zenciler şunu diyor, ben saçmayım. Saçmalık istiyorsan beni izle, saçmalık sevmiyorsan beni izleme diyor. Aşırı. Aşırı absürt abi. Ciguli'ydi. Çünkü Ciguli karakterini yazarken Furkan Hoca'yla benim bir kedim vardı. İsmi Ciguli'ydi. O kedinin isminden yola çıkarak Ciguli. Ya zaten dizide de özene yazılmış bir karakter. Daha doğrusu bütün karakterler aynı. Özene yazılmış. Gerçekten iyiydi. Ciguli karakterini seviyorum. Her karakterin bir ruhu var ama sanırım Long'da sahnelerim çok fazla. O karakteri seviyorum. Small'u seviyorum. Çok tatlı bir karakter. Bilmiyorum, Small karakteri de hoşuma gidiyordu. Alperen'in oynadığı Small karakteriydi. Güzel, böyle sessiz, böyle Furkan'a hep böyle fikir verip ondan laf işitmesi vesaire, güzel bir gırgır şamata oluyordu. Karakteri ve sesi, o sesi çıkartması gayet iyi yani. Oradan biraz sevmiştim. Tabii ki yani kankimiz oldu artık. Yani Şefik. Şefik'in yanında baktığımız zaman orada bütün arkadaşların hepsi gerçekten güzeldi ama yani Şefik artık bizim kankimiz oldu orada. Yani dolayısıyla Şefik karakteri Erdem Bey'e de güzel yakıştı. Tabii Şef Hüsam da bize güzel yakıştı yani. İkili bir ekip olduk. Small. Çünkü Alperen kardeşimiz ses tonunu çok iyi kullanıyor. Long karakteri çok garip. Yani bir patron karakteri. Küçük patron. Sert, kendini fazla ciddiye alan ama bir o kadar da komiklikler yapan bir patron karakteri. Seyirciyi güldürme konusunda birebir. Sen Apprentice'i seversin diye düşündüm de partnerin olduğu için. Apprentice'in çok bir şey yok ya abi ya. Dizideki en çok sevdiğim karakterlerden birisi Karamanlı karakteriydi. Şivesiyle falan hoşuma giden bir karakterdi. Kendim dışında Erdem abi, Halil abi ve Mehmet Ali Çom'un karakterleri çok hoşuma gidiyordu. Ve onlar anladı böyle yapıyor arkadan. beni de diyor. Anlayla çok az birlikte olduğumuz için pek göremediğim için o yüzden 3 favoriden dışarı çıkıyor. Bu hareket güzeldi ama. O kadar işaret ediyorum, beni niye söylemiyorsun? En çok sevdiğim karakter İbrahim Bey'in karakteri. Puru Toto. O Toto'nun oyunları, onu hiç unutamıyorum. Benim sevdiğim karakter Puru Toto, İbrahim Bey.
Kendi karakterim dışında en çok sevdiğim karakter Baron karakteri artı benim yardımcımı oynayan 2 karakter. Eyvallah baba. Tabii diğer arkadaşların rolleri de güzel. Neda'nın karakteri güzeldi, eğlenceliydi. O da güzel oynadı zaten. Diğer arkadaşlar gibi. Neda'nın karakterini söyleyebilirim. Zoli Tırpan. Filmde çok enteresan 2 karakter var. Bir tanesi Maticelli, bir tanesi de Zırtapoz diye. Normal günümüzde geçen 2 tane kovboyun bu filmde ne işi var diye düşünebilir seyirci. Bu kovboy performansları çok yüksekti. Zaten profesyonel oyunculardı onlar. Yani onları seyrederken bayağı zevk aldık. Hatta o sahneler için hani bütün ekip sırf orayı seyrettiği zamanlar oldu. Bu çok hoşumuza gitti. Yani o 2 arkadaşımız çok başarılıydı. Hemen hemen hepsi. Mesela Seda kardeşimizi tebrik ediyorum. Zeynep Hanım da aynı şekilde. Ellerinden geleni yaptılar. Oyuncu bazından gidersek hemen hemen hepsi bir mihenk taşı gibi bence projede. Hepsi çok değerli ve çok güzel. Furkan Kopuz hem yönetmen olarak, kamera arkası olarak hem de oyuncu olarak beğendiğim bir insan, bir genç kardeşim. Onun oynadığı karakteri çok beğendim diyebilirim. Çünkü niye? Furkan karakteri böyle renklendirdiği için yani Furkan'ın karakterini ben beğendim diyebilirim. Furkan Bey'i de, Alperen Bey'i de çok sevdim. Oyunculukları, tabii benim de torunlarım. Sevmez miyim? Dizide kendi karakterim dışında en sevdiğim karakter Zoli karakteri. Hem dışarıdan bakıldığında aslında hiç beklenmeyecek hareketleri yapabiliyor olması. Hem kendi karakterine ters bir karakter ortaya çıkarıyor olması. Zoli diyebilirim. Tüm karakterler çok güzel. Hepsi birbirinden canlı, hepsi birbirinden güzel ama böyle daha çok böyle Zoli var. O hoşuma gidiyor. Small vardı. Alperen oynuyordu. Ses tonu çok hoşuma gidiyor. Lanet olsun. Bir de Mehmet Ali Çon vardı. O şivesi beni bitiriyor ya. Böbrek bölümü. Bir daha Allah bana yaşatmasın. Çok zor bir böldü. Hava soğuk, çırılçıplaz ve oradan oraya koşuşturuyoruz. İnanılmaz zordu. İnanılmaz bir gün geçirdik. Zaten bütün ekip de burayı söyleyecektir muhtemelen. O soğukta çekilecek şey değil ya. Her çekimde çok mutlu oldum, çok eğlendim, çok güldüm ama o bölümü hatırlamak bile istemiyorum. Sabah 9'dan akşam hava kararına kadar 7 gibiydi sanırım. Hiçbir şey yiyip içmedik. Yani yetiştirmemiz gerekiyordu. Bir telaş içindeydik. O gün bitmesi gerekiyordu projenin. İnanılmaz zordu yani. Orman sahnesi. Orman sahnesinde eksi bilmem kaç dereceydi. Ve aşırı derecede soğuk bir havada çekmiştik. Üstümüzde bir şeyler yoktu falan. Gerçekten çok zorlandığımız sahnelerden biriydi yani. Ya sanırım ağlama sahnem olabilir. Ben aslında ağlayabilen bir insanım ama o gün o kadar ağlamam gelmedi ki. Kötü olan her şeyi düşündüm. En sonunda soğan falan isteyecektim yani ama sonunda başardım ve ağladım. O sahne beni biraz zorladı. Oynarken en çok zorlandığım sahne bir gecekonduda arkadan yellenme sahnesiydi. Çünkü 5-6 kere yaptırdılar, artık midem zorlandı. Ben de gerçekçi olsun diye biraz gerçekçi yapmıştım. Artık mide kaldırmamıştı. Ya orada bir tane şey vardı. Benim dedem ilklerin ilkiydi vardı ya. Onu izah ederken abi 2-3 kelimeyi var ya yaklaşık 10 kere çekmiş ya. Ya dedim bu ne hal? Ya inan ki 3 kelime ya. Benim dedem ilklerin ilkiydi. O kelimeyi demek bana o kadar zor geldi ki. O bayılma anım, yani kalp krizi geçiriyorsun, bayılıyorsun. O esnada ben ne yaptığımı bilmiyordum. Bilinçsiz olarak yaptım ama o performansa bayağı bir bürünüp istenilen bir performans olduğu da insanların yani o tebessümlerini ben Furkan'dan duyunca mutlu oldum. Demek ki yani amatör de olsam bir şeyler yapabilmişim. Bunun da başarısı beni mutlu etti. Daha doğrusu birçok sahne beni zorlamıştı. Özellikle hem komik buldum hem de o amin sahnesi bayağı bir tekrar almıştık. Apprenti karakterine amin diye ve sağ elimle hafifçe vurmaya çalışıyorum. Bir kere elimin ayarı kaçtı. Sertçe bir vurmuştum. Ondan sonra arkadaşın suratı düşmüştü. Teras sahnesiydi. Orada şarap içme sahnesi. Gece çekilen bir sahneydi. Orada biraz zorlandım. Hava çok soğuktu. Yani o kelimeleri telaffuz etmekte biraz zorlanıyordum. O yüzden cümleler tam ağzımdan istediğim gibi çıkmıyordu. Konseyin ilk toplantısı çok zorladı beni. Böyle tiratlar yazmış sağ olsun Furkan arkadaşım. Ezberliyorum, turak geliyor unutuyorum. Ya kayıt değil, ben de kalıyorum böyle. O zaman çok zorlanmıştım. Kaç saat sürmüştü. Sadece benim rolüm. Bir akşam yine geldik ormana bir çekim yaparken ıslandık, yağmur yağdı. Çekim başladı, ıslandık, yağmur yağdı. Furkan hocamız sağ olsun, Allah razı olsun. Bize hadi o işi halledebildik orada yani. Hiçbir sahnede zorlanmadım diye düşünüyorum. Açıkçası şimdi ukalalık gibi olmasın ama çok zorlandığım bir sahne olmadı. Tecrübeli olduğum için diyebilirim. Ama benim karşımdaki bir abi bayağı zorlanmıştı. Çünkü fena benzettim onu bir yerde. Çok da fazla anlatmak istemiyorum ama bu dayak yerken bayağı zorlanmıştı yani.
İlk çekilen bölümlerde ezberim ve tabii ilk heyecanım, ilk filmim olduğu için bayağı zorluk çektim. Tabii dışarıdan filmi seyrederken çok güzel geliyor. Hani rahat seyrediyorsun ama aslında içerisinde çok büyük zorluklar olduğunu o zaman anladım. İlk çekim zamanlarında. Söyleyeceklerimi unutuyorum, aklıma gelmiyor, edemiyorum. Mesela söylediklerimle mimiklerim birbirini tutmuyor. Sağ olsun bu konuda bayağı destek oldu bana Furkan yönetmen. Benim o heyecanımı, o şeyimi gidermeye çalıştı. O ilk bölümlerden sonra tabii akış başladı. İlk sahnem kulak memesi. Karakteri özümseme noktasında henüz olgunlaşamadığım için, ilk sahnem olduğu için orada biraz gelgitler yaşadım. Karaktere giremedim. Karakteri tanıyamadım daha doğrusu. Orada biraz zorlandım. Belki de izleyiciler diyecek ki baba en iyi sahnen de oydu. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Ben sinemada, dizide veya tiyatro oyununda rejinin dışında hiçbir şeyden zorlanmam. Çünkü Eric Morris, Stella Adler, Konstantin Stanislavski ekollerinin, metotlarını okumuş, özümsemiş, kendi yeteneğimi ve bilgilerimi de onunla sentezleyerek bir karakter yaratmaya çalışıyorum, ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden beni sinemada, dizide, tiyatroda sadece zorlayan rejidir. Çünkü reji bir plan için saatlerce çalışır, ışığını, yerini, resmini ayarlar ama oyuncuya gelince 2 dakika zaman verir. 2 dakikada sen bunları yap der. Bu benim gibi birçok oyuncuyu işini zorlaştırır. Ama neden zorlaştırır? Rejinin durumundan dolayı, oyuncunun durumundan değildir. O yüzden ben çalıştığım projelerde, oynadığım karakterlerde hiç zorlandığımı düşünmüyorum. Aslında hiç zorlanmadım. Çok hoşuma gitti. Zevkle oynadım. Her rolü güzeldi. Oynadığım bütün sahneler güzeldi. Açıkçası çok böyle bir sahnem olmadı çünkü çoğuna hazırlıklı geldim ve oradaki bekleneni, isteneni ne olduğunu bildiğim için çok zorlandığımı söyleyemem. Ama çok uzun süren sahnelerimiz oldu. Oralarda zorlandım diyebilirim. Ben oynarken mi, çekerken mi? Kusma sahnesi ya. Yani zaten kamera arkalarında göreceksiniz. Bir kusma sahnesi var. İbrahim abi oynuyor orada. Kuru Toto karakterini. Masanın altına saklanmışlar. Dışarıdan ateş ediyorlar. İbrahim abi de orada kusmaya başlıyor ama o kadar zor çektim ki. Yani gülmekten yani. Ya ses tonum değişti. Böyle artık çığlık atıyorum. Nefes alamıyorum gülmek. Gözümden böyle yaşlar akıyor. Buralarım sel olmuş. Gülmekten çekemedik abi. Böyle bir de gerçekçi bir kusuyor İbrahim abi, tamam mı? Biz de güzel yaptık şeyi. Kusmu. Ondan sonra Hamza abi öyle bir krize girdi ki bağırıyor. Çığlık falan atıyor. Gördükçe böyle çığlık atıyor. Oyunculuğuna çok güzel yansıdı. Öyle bir anımız var yani. Abi aldı gülmekten şu an. Ama onun dışında çok böyle gülme krizine girdiğimiz, yerlere yattığımız çok sahne var. Jiguli'nin şarkı sahneleri var. Konseyde işte bazı sahneler var. Bazı doğaçlamalarımız da var bizim sahne bitişlerinde. Ben bazı rol arkadaşlarıma şey yaptım, sürprizler yaptım. İlginç anılarımız var. Anlat bitmez, kamera arkalarında zaten görürsünüz bunları. En çok güldüğüm Jiguli'nin sahnelerinde çok gülüyorum. Ay her sahnede güldüm ben ya. Her sahne güzel, eğlenceliydi. Ama en çok çikolata yerken bir sahnemiz vardı. Orada bana bir gülme geldi, bir kriz geldi. Ben durduramadım kendimi zaten. Bildiğin neredeyse çırılçıplak abi sokakta koşturmuştuk gecenin ikisinde, yani içimizden gülüyorduk sesler belli olmasın diye ama gece vakit polis veya bekçiler görseydi yani vay halimizeydi, kesin içerideydik. Bir kaçışım vardı. Ben bir kaçış yaptım oradan. Artık çekim alanının dışına çıkmışım. Ben halen daha koşuyorum. Meğersem çekim durdurulmuş. Artık gece saat 3 beni çağırıyorlar. Ben bir baktım. Ben dedim ya siz bana dur demiyorsunuz ki abi. Ben ne bileyim dedim. Telefondan alacaklar zannettim. Bazı sahneler var. Aslında dur diyorlar ama biz duymuyoruz. Hala koşuyoruz. Çünkü o aldığımız rolün heyecanı var bizde. Yani seyirciye aktarmamız gereken o heyecanı biz kendi içimizde o kadar çok yaşamışız ki. Kendimizden geçmişiz. Abi sen nereye gidiyorsun? Ya zaten açıdan çıktın diyorlar. Ama biz almış başımızı gidiyoruz. Peşimize düşüp bizi yoldan çevirdiklerini biliyoruz. En çok güldüğümüz ve keyif aldığımız sahne orman içerisinde 5-6 saatten fazla çıplak olarak kalmamız. Small karakterinin masaya kapanarak, anırarak ağlaması, o beni yani gülmekten kendimi tutamadığım bir sahneydi. Güldüğüm sahne yine Karamamba'nın ağlama sahnesi vardı. O sahneye çok gülmüştüm ben. Konsey toplantısı, yine toplanmışız. Olaylar çok ciddi ama İbrahim abinin yani Kuru Toto'nun bir sözü var. Ya bütün konsey ekibini kopardı. Gülmekten oynayamıyordum. Yani şöyle İbrahim abi çaktırmadan bakayım. Kahkaha atıyorduk. Kuru Toto'nun o bir sahnesi vardı, bir şeyi vardı. Onu anlatırken böyle el kol hareketleri yaptı. Ben sanki biraz bir tutabildim ama öyle bir iki dakika sonra
koyverdim kendim yani. Öyle bir sahneydi ki o, bir ben değil, tüm ekip yattı aşağıya. Öyle çok öyle yani, onu diyeceğim ki onu insanlar izlerken görecek nasıl bir sahne olduğunu yani. O el hareketlerle olan bir sahne yani. Unutulmaz bir sahneydi yani. Oynarken en çok güldüğüm sahne hangisiydi o? İbrahim Demirtürk'e çok gülmüştük. Evet, ya. Kuru Toto'yla Rençber'in kapışmasıydı. Küfürlü, sert, hatta biraz da komedi vardı. Kamera arkası, kamera önü. Oyun içinde de oyunu bozduk gülmekten. Zaten çekimlerimiz hep genelde eğlenceli geçiyor. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Absürt komedi. Hem kendi sahnelerimizde gülüyoruz hem de birbirimize yaptığımız esprilerde gülüyoruz. Genel olarak çekimler çok güzel geçtiği için her yerde gülüyoruz yani. Federallerden bir abimiz var. Onun bir sahnesi var. O çok çok hoşuma gitti. Yani aslında diyalog da yok orada. Replik de yok. Ya anlatırsam filmi anlatmış olurum. Hiç gerek yok. O sahneye çok gülmüştüm. Kusmus sahnesine çok gülmüştüm. Hamza abiyle İbrahim abinin sahnesiydi. Onlar o karışımı bir şekilde yuttular, yediler. Arkadaşlar izlerken mideleri geldi. Yani düşün. Orada çok güldük. Bir de şeye çok güldük tabii. İyiydi. Ama şimdi benim sahnem sert, öldüren, intikam alan, sorgulayan bir karakter olduğu için benim sahnelerimde fazla bileceğim bir durum olmadı. Zaten hepsi komedi. Yani hepsi gülünecek sahne. Seyrettiğinizde anlayacaksınız. Ama ben güldüm mü? Evet, içimden güldüm. En güldüğüm sahne final bölümümüzde çok da spoiler vermeden toplu olarak bir kaçırılma anımız vardı. Çoğu izleyicinin katılarak tekrar geri saracağını tahmin ettiğim bir sahne. Şimdi bu kadarı söylesem yeter. Konsey toplanıyordu. Orada şey vardı bizim İbrahim Demirtürk. Eli böyle yapıyor diye. Çok spoiler vermeyeyim şimdi izleyicilere. Orada kamera başında gür ölmüştük ya. Biz zaten mülakatlarla başladık bu yolculuğa. Gayet iyi, enerjisi çok iyi. Hatta inanılmaz bir aile ortamı oluştu burada. Şu anda 30 kişilik bir ekibiz ve herkesin enerjisi çok fena. Yani sosyal medyada birlik ve beraberlik var. Çekim sürecinde inanılmaz birlik ve beraberlik vardı. Hepimiz birbirimize her konuda destek olduk. Bazen koşullar, şartlar zor olabiliyor ama herkes bir işin ucundan tutmaya çok meraklı. İnanılmaz bir ekibimiz var. Gerçekten hani çok böyle 40 yıl uğraşsak böyle bir ekibi bir araya getiremeyiz. O yüzden ben ekibin enerjisinden çok memnunum. Aile ortamı oluştu. Her yaş grubundan insanlar var. Oyuncu arkadaşlarımız var. Onlar bize bir şeyler katıyor. Biz onlara bir şeyler katıyoruz. Güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Herkes o kadar enerjik ki. Yani şundan daha az diyemiyorum. Herkes birbirine pozitiflik veriyor, enerji veriyor. Biri birazcık düşse diğeri onu ayaklandırıyor. Bence enerjisi ekibin, hepsinin enerjisi tek tek çok iyiydi. 7'den 70'e diyebileceğimiz hem yaşlı amcalarımız da var hem de genç arkadaşlarımız da var. Yani genç olup daha yeni kendini göstermeye çalışan çok güzel arkadaşlarımız da var. Yaşlı ve tecrübeli, farklı yerlerde, farklı dizi ve filmlerde yer almış amcalarımız diyeyim, abilerimiz diyeyim. Gayet iyi oluyor. Onların tecrübelerinden de faydalanıp Furkan Kopuz'un aklındaki projeleri çekiyoruz. Gayet de güzel oluyor. Zaten ekiple enerji olmasa ben burada olmaz. Dükkanda ben her zaman diyorum. Yavaş müşteri dükkana gelirse bakmamalı. Üretkenlik noktasında ve pozitif noktasında gayet iyi, mükemmel. Birlik ve beraberliklerde biz bir aileyiz. Hep böyle birbirimize anlayışlı ve saygı içerisinde olmuştur. Dolayısıyla yani o kadar bir gencin bir araya gelerek yani bunu saygı içerisinde yapabilmesi de büyük bir başarıdır. Herkes arkadaş canlısı. Kimse kimsenin ayağını kaydırma çalışmıyor. Yani ortam samimi, pozitif bir enerji var. Hakikaten çok muhteşem. Herkes birbirine saygılı. Rolü gereğince yapma çabası içerisindeler. Herkes rolünü severek yapmaya çalışıyor. Müthiş bir sinerji var. Onu hissettim ben ekipte. İnşallah başka dizilerde de aynı ekiple rol alırız diye düşünüyorum. Her çeşitten, her renkten insan var. Çok güzel karakterler var. Ekipteki enerji süper. Tabii ki hoca iyi olduğu zaman bütün insanlar, arkadaşlar da iyi. Güzel yönetiyor. Ekipteki hakikaten insanlar, arkadaşlar iyi arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Bana göre güzel. Çok güzel bir ekibimiz var. İnşallah devam ederiz, gideriz. Çoğunlukta müthiş bir enerji var. Yaşlısı, genciyle beraber. Genelde çalışmalar güzel gidiyor. Ekip çok güzel. Yani hepsi birbirinden farklı ama aynı kodda kodlanmış, programlanmış. Gerçekten çok değerli ekip parçaları. Yani tuttuklarını koparıyorlar. Enerjileri çok güzel. Anlayışlılar, birbirlerine karşı hoşgörülüler. Yani bir ekipte olması gereken birçok şeyi barındırıyorlar. Vallahi bravo. Dönem dönem çok yükseklerde bulduğum zamanlar oldu. Kış sezonunda çektik biz bu filmi. Bunu çekerken bazı aksaklıklarımız oldu. İşte umutsuzluklarımız oldu. Bu zorlukları yaşadık ama bu da işin tuzu biberi, yani olması gereken öyleydi, öyle oldu.
Mükemmel. Hatta ekibimizde oyunculuk eğitimi almayan bazı abilerimiz var. Şimdi spoiler vermek istemiyorum ama bazı replikleri var. Pelesenk oldu benim kulağıma. Çok hoşuma gidiyor. Zaten oyunculuk eğitimi almış insanlarla eğitim almamış insanlar arasında şöyle bir fark görebiliyorum ben. Eğitim almamış insanlar doğal. Direkt halktan. O yüzden onlar bence daha avantajlı. Biz biraz daha işin matematiğindeyiz. Umarım o aradaki sentezi iyi bir şekilde halletmişizdir diye düşünüyorum. Yani tabii ekipteki insanlar bize göre daha genç oldukları için, hayalleri oldukları için, idealleri oldukları için başta Furkan olmak üzere ben çok olumlu buldum, değerli buldum. O enerji içinde biz de kendi enerjimizi katarak onlarla beraber bir çalışma yaptık. Enerjilerini beğendim ben gençlerin. Zaten işini severek yapan insanların mutlaka ki çıkardığı ürün de projede güzel olur. Gerçekten hepsi pırıl pırıl insanlar ve çok hoşuma gitti ekip. Zaten beni en çok çeken de ekip oldu. Set ortamlarında bilirsiniz. Genelde insanların enerjisi düştükçe agresifleşirler ama biz de hep kardeşliğin, iyi bir yöneticinin olduğu bir ortamda bunu hep ön planda tutmaya başardık. O enerji her zaman bizi yukarıda tuttu. Yaşlısı, genci, esnafı, esnaf bile var bizde yani. Telefoncu abimiz var, büfeci abimiz var, eğitim almış oyuncuları. Ama iyi anlaşıyoruz. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor ve birbirine olan bir saygı var. Yani zaten önemli olan bu. İşini çok sağlam yapan kardeşlerimiz vardı. Bunlardan biri de bu belgeselin yönetmeni Görkem Paçacı kardeşim. Görkem gerçekten işine aşık bir insan. Geç kalmaları dışında. Hadi kullan bakalım. Bugün kim geç kaldı ama? Bugün ben geç kaldım. Hatta iş bitiyor hala yerinde duramıyor. Abi şunu da çekelim, abi ekstra çekelim, abi şunu yapalım, bunu yapalım. Ben de onu serbest bıraktım. Dedim abi istediğini yap. Ekstra da çek. Ne yapıyorsan yap. Dedim çek de ekstralarını da. Kullandım da. Kullanmadım da değil yani. Kullandım. Bir iki açı dışında çok eleştirmiyorum. Bir iki açıda bir şey yapmadım ama kendisini tebrik ediyorum. Kendisini çok beğeniyorum. Daha da beraber çok şeyler başaracağız. Görkem'e övgü mesajıdır. Görkem Paçacı takip ediniz. Alperen işini yapıyor. Elim ayağım oldu çocuk. Her yere benimle koşuşturdu. Yunus'un performansını beğeniyordum. Çocuk çok çalıştı. İbrahim Polat, yani İbrahim Polat için ayrı bir parantez açmak lazım. Hatta İbrahim Polat'a kitap yazmak lazım. Set amirimiz, ama set amirimizin yanında sanat yönetmeni, onun yanında kameraman, onun yanında ışık şefi. Yani say bitmiyor. Musa Aksakallı kardeşime de teşekkür ediyorum. O da görüntü yönetmenliğinde iyiydi. Onların bize vermiş olduğu en ufak bir enerji bile sahneye yansıyor. Sahnede oyunculuk yaparken ben kamera arkasını ve enerjik bir şekilde, işine bağlı bir şekilde gördüğüm vakit daha çok motive oluyorum. Performansları gayet iyiydi. Görkem Hoca olsun, Musa Hoca olsun. Gayet iyilerdi. Daha evinde çektiğiniz bir sahne vardı. O güzeldi. Drone'la çekilen sahneler güzeldi. Böyle samimi, içten bir sahneydi. Bir menemen yeme sahnemiz vardı. O hep aklımda, o menemen sahnesi. Böbrek bölümü olan o kaçışlarımız, o soğukta, akşam saat 6'ya kadar hava da soğuktu ve güzel maceralıydı böyle. Yani ortamda böyle kaya çıktı. Yani biz o hallerde koşmamız gerçekten güzeldi yani. Evet, Orman Parkı, ben hatırlıyorum oraya. Çünkü ben de vardım, ben çekiyordum. Ben burada gençlerin de azmini, gayretini gördüm. Kendi emsalim olan İbrahim Bey olsun, diğer arkadaşlar olsun, yani onların da azmini ve gayretini gördüm. Senaryoya sahip çıkılması, orada birlik ve beraberlik olması. Kamera arkasındaki ekip muhteşem yani. Herkesi çok seviyorum. Herkes işini layığıyla yapmaya çalışıyor. Işıkçısı, görüntü yönetmeni, herkes muhteşem. Kamera arkası arkadaşlarımız çok iyi arkadaşlar. Bize her türlü yardım yaptı. Yapamadık, tamam dediler bize. Oyun veremedik, tamam dediler bize. Yanlış yerde kaldık, tamam biz ayarlayacağız dediler. Allah razı olsun hepsinden. Çok iyi insanlar. Biz eğer bu diziyi bu duruma getirdiysek hep onların sayesinde oldu bu olay. Çok iyi insanlar, çok şefkatli insanlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kamera önü, kamera arkası arkadaşlar hep uyum içinde çalıştık. Herkes başarılı bir şekilde görevini yaptı. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şöyle söyleyeyim, birkaç yere gittim, birkaç dizide oynadım. Hatta başrolünü bırakıp geldiğim bir dizi vardı. Fakat Beyaz Zenciler'de aldığım zevki hiçbir yerde almadım. Gerçekten hem oyunuyla hem ekip olarak çok iyi işler çıkardık. Bir saatte, gece 1'de 10 tane kişi bir yerdeyse amaç bellidir. Burada ben senden çıkıp sinerji yaratmak lazım. Yani hep beraber geldiysek oradaki gücü pozitif manada sinerjiye dökmek lazım. Sezon finalini çektiğimiz bir sahnemiz vardı koruda. Ve orada son artık bitti dediğimiz anda ekip olarak birbirimize sarılıp duygulandığımız bir an vardı. O beni gerçekten çok duygusal olarak zorladı diyebilirim.
17 tarihinde abim sinema oyunculuğu yapıyordu. Sinema oyunculuğu yaparken de Furkan Hoca'yı ilk orada görmüştüm. Küçük yaşlarda onunla tanışarak onunla birlikte yol izlemeye başladım. Tanışma hikayem böyleydi. Furkan Kopuz'la tanıştım. O da Bülent Çolak'la eğitim alırken tanıştık. Güzel bir arkadaşlığımız oldu. Daha sonra da muhabbetimiz ilerledi ve bu şekilde tanışmış olduk. Furkan Kopuz'la 2016 senesinde karşılaştık. Kendisinin aklında projeleri vardı. Film olarak, dizi olarak, kısa film, yarışmalara vesaire katılıyordu. Ben de o zamanlar sadece fotoğraf alanında çekimler yapıp hem sokak fotoğrafçılığı hem de düğün ve kendi alanında kendi projelerinin sadece fotoğraf üzerine çekimler yapıyordum. İşte o zaman tanıştığımızda da kendi fikirlerini anlattı. Ben de tabii görsel olarak katkıda bulunabileceğimi düşündüm. Onun da kafasına yattı, ekibine dahil etti. Bu şekilde aklımdaki projeleri çekiyoruz. İşte bu da yaklaşık kaçıncısı olacak? Ya 6 ya da 7.'si olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde devam ediyoruz. Yanımda bir arkadaşım vasıtasıyla beraber bu akşam Erdem abi gel bir kalabalık olsun. Kalabalık rolü var. Oraya bize kalabalık için adam lazım dediler. Oraya gitmişken de herhalde karakterimizi mi beğendiler? Orada dediler ki bu rolü oynar mısın? Sana bir rol versek. Dedim oynarım dedim. Biz emekliyiz. Dolayısıyla boş olduğumuz zamanlar vardı. Furkan kardeşimizin ne zaman ihtiyacı olsa gerek şahsım gerekse arkadaşlarım noktasında oyuncularda ayarlayarak onu bir nispeten rahatlatıyorduk. Tabii ki bizim aldığımız roller bizi de motivasyon ediyordu. Oyunculuk nasıl başladı derseniz her insanın ruhunda bir çocukluk vardır. Benim yaşım 60 ama hala ruhumda benim bir 15 yaşındaki delikanlı gibi bir heyecanlama, bir kıpırdama var. Furkan ve Furkan'ın ekibi de bize en son yaptığımız bu Beyaz Zenciler'deki aldığım rolde bana çok büyük şeyler kazandırdı. Dolayısıyla insanoğlu demek ki isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. O zamanlar bir oyunun etkinliği vardı. Beraber oynadık. Furkan abi sevdi beni. Oyuncu seçmelerinde tanıştık. Bir dizi için oyuncu arıyorlardı, ilan vermişlerdi. Ben de o ilana başvurdum. Oyuncu seçmeler sırasında tanıştık. Furkan Kopuz'la tanışmam bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmış oldum. İyiç ile tanıştım. İyiç ile Furkan Kopuz'u tanımış oldum. İbrahim Demirtürk diye bir arkadaş aradı. Böyle bir proje var. Yer almak ister misin dedi. Ben de niye olmasın dedim. Akabinde Furkan Kopuz aradı. Geldim görüştüm. Senaryoya baktım. Rolüme baktım. Tam benim aradığım roldü. O sıcaklığı da bana hissettirdi. Ve bu projede yer aldım. Yer almaktan da memnun oldum. Furkan Kopuz'la zaten semtimizin çocuğuydu. Kendisi de zaten yönetmendi. Daha önce yapmış olduğu eserleri, yapıtları vardı. Projeyi anlattı. Beni dedim kötü adam oynatıyorsun ama dedim yani başarabilir miyim, edebilir miyim dedim. Endişelerim vardı tabii. Bunların hepsi geçti. Çok güzel bir çalışma oldu. Bilinçsizler adlı bir sinema filmi vardı Furkan'ın. Galasını yapıyorlardı Samandıra Kültür Merkezi'nde. Güzel kalabalık bir ortam vardı. O filmde oynayan benim bir de Köksal abim var. Köksal Çalık. O davet etmişti beni. Onun vasıtasıyla da Furkan'la tanışmış oldum. 2015 yılında Kalbi Selim tiyatro oyununda tanıştık. Ben orada oyunculuk yaparken kendisi de orada oyunculuk yapıyordu. Bu vesileyle tanışmış olduk Furkan'la. Heyecanına güvendiğim bir yönetmen adayıydı o zamanlar Furkan. Tabii herkes bir adaydır. Ben şu anda oyuncuyum demiyorum. Çünkü insan bilgiyi aştır. Ben de bilgiyi aş bir insanım. Sürekli kendimizi yenilemek durumundayız, zorundayız. İbrahim Demirtürk vasıtasıyla oldu. Bir gece görüştük telefonla. Ondan sonra ekibe dahil oldum. Geldim, oynadım. Ekibi çok sevdim. Öncelikli olarak ben sosyal medyadan takip ettiğim sürede o keyifli aile ortamını ve o keyifli çalışma ortamını görüp mesaj atmıştım. Mesaja istinaden yine Kopuz Film üzerinden bir dönüş oldu. Tabii dizide farklı bir karakteri canlandıran bir kardeşim sayesinde referans olarak bir giriş sağladık. Hocam da uygun gördü ve devamı geldi. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben bir film çekmek istediğimi söyledim ona. Nasıl çekerim diye kendisine bir danıştım. Ben de Furkan Bey'i aradım. Ona biraz telefonda konuştuk. Rica ettim hani gelebilir miyim setinize diye merak ediyorum. İlk gün çağırdılar sağ olsunlar. Gittik sete baktık. Çok güzel bir ortam, sıcak bir ortam. 3. bölümde ilk günümdü benim. Öyle bir yolculuğumuz başladı. Devam ediyoruz bakalım. Ben kendim hakkında ne düşünüyorum? 24 Haziran'da tanıştık. 24 Haziran'da tanıştık. Bu kadar. Furkan Hoca azimli bir karaktere sahip, bizci merkezli olduğu için herkese ışık olmaya çalışan azimli bir karakter diyelim. Furkan Hoca benim öz abim gibidir. Canımız ciğerimiz o. Canımın cireğisin sen. Furkan'la ilk tanıştığımda, daha ilk gördüğümde orada çok azimli ve hırslı biri olduğunu anladım zaten. Çünkü kendisinden bahsederken insanlara çok değer de veren biri. Kırmamaya çalışan biri. İlk kendini tanıtırken, bahsederken hatta ben insanları böyle
düşünürken orada Furkan için öyle demiştim. Çok azimli, çok hırslı. Bu senaryo geldiğinde, çekimlere başladığımızda, konuştuğumuzda gerçekten ya nasıl diyeyim, hem insanlara kolaylık sağlamaya çalışan biri, hem işini çok iyi yürütmeye çalışan biri, disiplinli biri. Ben onun gerçekten çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok değişik film ve senaryolar yazıyor. Onları oynatmaya çalışıyor. Açıkçası aklım hayalim almıyor yani. Bakıyorum böyle değişik ama bir şekilde de film çekildiğinde de güzel oluyor. O yüzden hayretle seyrediyoruz. Varlık ve yokluk içerisinde hani hep beraber izliyoruz ya. Yani burada Furkan'ın varlık ve yokluk içerisinde bütün bir ailesinin olduğunun, Furkan gücünün de farkına vararak o arkadaşların hiçbir tanesinin menfi bir çıkarı olmaksızın canla başla öyle bir çalışıldı ki kolektif bir şirket, kolektif bir film dizisi çıktı. Dolayısıyla inşallah bunun seyri de güzel olur. Seyircilerle buluşacağı günü biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Furkan abi hakkında ne düşünüyorum? Yani heykelini diksek. Bip. Ya Furkan abi ya sağ olsun çok sevecen bir abimiz. Çok anlayışlı, hoşgörülü, sıcakkanlı. Sağda solda duyduğum set hikayelerindeki o sert yönetmenler gibi değil. En beceriksiz oyuncuya bile hani bir rolü nasıl yapması gerektiğini iyi biliyor. Acemi bir oyuncudan profesyonel bir iş çıkarttırabiliyor. Yani gerçekten yani iş sadece oyuncuda bitmiyor. Yani yönetmenin, senaristin de katkısı büyük bu konuda. Furkan Kopuz'u çok seviyorum. Çok insancıl birisi, çok işini seven birisi, dürüst birisi. Kullandığı terimlerin ağzından çıkan kelimeler olmadığını, gerçekten bu işi tekniğini de bildiğini fark ettim ben. Kendini yetiştiren, bu konuda yetiştiren alaylı yönetmenlerden birisi. Furkan kardeşim hırslı bir kardeşim. Biz zaten daha öncesinden çok önceden tanıştığımız için çok hırslı, çok başarılı, zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir arkadaşım. Bu işi yapabilecek güzel bir insan diye düşünüyorum ve de yapıyor da. Furkan hocamın ilerisi çok açık, ufku çok açık bir insan. Her şeyle, her insanla her şeye uğraşabiliyor, yapabiliyor. Her şeyde bilgisi var. Dizilerde, filmlerde, bilmem nelerde her şeyde bilgisi var. İlerisi ufku daha sonraki zamanda çok iyi bir yönetmen olacağını düşünüyorum. Genç bir arkadaş, çok çalışıyor, çok da beceriyor. Geleceğe açık bir arkadaş. Furkan bu işe baş koymuş biri. Diziyle yatıp sinemayla kalkan, oyunculardan tutun da yönetmenlere kadar her şeyi yalayıp yutmuş, içmiş bir arkadaşımız yani. Başarılı da gidiyor. İnşallah bu dizide de hayal ettiği şeye kavuşur ki zaten öyle olacağını düşünüyorum. Kendisine başarılarının devamını diliyorum. Çocukluğundan beri hayalleri olan bir yönetmen olabilmek, edebilmek, sanat dünyasında bulunabilmek, insanı anlatma sanatı dediğimiz o sinema ve tiyatroyu çok özümsemiş, ince eleyip sık dokuması, titiz olması, detaycı olması, sanatı için yaşamaya çalışan, kendini vermiş yani adamış, öyle görüyorum. Başarılar diliyorum ona da. Sayın yönetmenim, çok saygı duyuyorum çünkü milletin normalde uyuması gerektiği yerde sağlığı için. O saatleri sete ayırıyor. Disiplinli biri, saygı duyduğum, ileride çok iyi bir yere gelmesini düşündüğüm, istediğim ve kesinlikle bunu hak eden biri. O da bizim gibi alaylı bir kardeşimiz. Ben gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Eğer üzerine koymaya devam ederse, sürekli bir şeyler üretmeye devam ederse, yani yaşı da daha genç, ileride adından söz ettirecek bir sinema filmi çekebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok idealist ve yaptığı işi çok seviyor. Bazen aşırı sevmek de çok tehlikeli. Ben bunu yaşadım. Ama ben başarılı buluyorum. İlk telefonla konuştuğumda da sevmiştim. Bir insanda ilk önce elektrik almanız çok önemli. O elektriği aldım. Çok iyi çok tatlı bir insan. Bir de iyi bir yönetmen. İşinde titiz. Ben işinde titiz olan insanları severim. İnşallah yolu açık olacak. Geleceğin büyük yönetmeni. Furkan Kopuz hakkında çok şey söylemek isterim ama belki ışığı da yetiştiremeyiz. Belki kameranın kayıt süresini de yetiştiremeyiz. O yüzden mümkün olduğunca özet haliyle söyleyecek olursam ekibini önemseyen, yaptığı işi önemseyen, kamera kayda girdiğinde çok farklı bir disiplinle yaklaşıp kamera kayıttan çıktıktan sonra tamamen bir kardeş şefkatiyle yaklaşan, hiçbir zaman içinde bulunduğu ortamda en yabancısını bile ortama yabancı hissettirmeyen. Bazı huylarını kendime benzetiyorum. Örnek verecek olursam işe aşık olması, şu iki cihaza aşık olması. Ben de öyle bir insanım. İşime aşığım, seviyorum işimi. Kendisi azimli, çabalıyor. Gerek uykusuz kalıyor, gerek setlere de disiplini, ekip yönetmesi, ekip uyumu çok iyi. O ekibi kurup idare etmek kolay bir iş değil. O bakımdan takdir ediyorum. Buradan ekibime, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, abilerime, dostlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Ufak tefek hepimizin hataları oluyor. Yapamadığınız şeyler oluyor. Çok zoru başardığınızı düşünüyorum. Gerçekten zoru başardığınıza inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah beraber çok daha nicelerini üreteceğiz, nicelerini başaracağız. Hepinizi çok seviyorum. Buradan aileme kucak dolusu selamlar.
Gerçekten grupta herkes, yani bu senaryoda, bu çekimde olan herkes çok büyük emekler verdi. Eğlendik, güldük, üzüldük, düştük, kalktık. Ama bence güzel bir iş ortaya çıktı. İzlerken sizin de eğleneceğinizi düşünüyoruz. Güzel bir ekip kurduk. Güzel arkadaşlıklarımız oldu. Umarım devam eder diyor. İnşallah daha farklı projeler, çekimler yapmak isterim. Evet. Burada da ilk burada işte. O Şefik benim. Burada diğer arkadaşlarımız, Furkan kardeşimiz, yönetmenimiz sağ olsun. Orada Şef İslam'ımız var. Değerli komşum, değerli hacı. Kendisi de hacıdır. Yani biz beyaz zenciler için elimizden gelecek olan her şeyi yaptık sanırım ya. Dahası da varsa ben gene buradayım. Hiç kimse başarısızlıktan korkmasın. Başarısızlık diye hayatta bir şey yoktur. Hayattaki en büyük başarısızlık nedir? Ben yapamam. Bu iş bana göre değil. Ya olmazsa her insan risk almalıdır. Risk alınmayan yerde hep birisinin koltuk değnekleri altında yaşarsınız. Ama o koltuk değnekleri altında yaşadığınız kişiler ruhunu, hayatını teslim edip bu dünyadan ömrü vefa edip gittiğinde ortada psikolojik bir, tabirimi hoş görün, bugünün deyimiyle, gençlerin deyimiyle söylüyorum, psikolojik bir manyak olursunuz ve ne sözünüz dinlenilir ne şahsınıza irtibat gösterir. Dolayısıyla başarmaktan asla korkmayın. Her insanın içinde başarabilecek bir cevher vardır. Oyunculuk güzel bir iş, eğlenceli bir meslek ama yani çok özveri gerektiriyor. Gerçekten yani gerçek hayattan kopup o role bürünmeniz lazım. O başka dünyaya, o hayal dünyaya adapte olmanız lazım. Karakterinizde tam manasıyla bürünmeniz lazım. Ya bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bütün karakterleri takip edin. Özellikle beni, Zirix'i. YouTube kanalımızı takip edin, Instagram kanalımızı takip edin. İlk başta Furkan Hocam'a teşekkür ediyorum. Ondan sonra Görkem sizden teşekkür ediyorum. Kamera karşısındaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyuncu olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişim, iyi ki bu ekibe katılmışım, iyi ki böyle bir diziyi çekmişiz. Tabii ben de biraz şiveli olarak bir şey yaptık. İnşallah bir yerlere varacağız. İnşallah bir şey olacak, bir yerlere varıp işi bitireceğiz diye düşünüyorum ben. Toplumda şöyle bir şey vardır. Ya bizden bir şey olmaz, biz yapamayız, biz edemeyiz. Bu karamsarlıklar içerisinde işte çocukluktan beri işte böyle bazı şeyleri gözlerimizde büyütüyoruz. Halbuki bu böyle değilmiş ya. Şimdi farkına vardım. Yani bir 59 yaşına geldim. Yani ilk defa böyle bir şeyin farkına geldim. Ya bizden de bir şey oluyormuş be. Bizim insanlarımız da yani diğer bu yabancılardan farkımız olmadığını, hatta bazı konularda onlardan daha üstün olduğumuzu farkına varmak. Yani başarmak için bir şeye inanman lazım. İnsan hayallerinin peşinde koşması gerek. Hayalleri, yaşantısı, buna işaretler vardır. Bu işaretler farkında olamadan bize yol gösteren işaretlerdir. Bunlardan biri de şu arkamda bulunan bir yazı var. Bu çok enteresan bir yazıdır. İsterseniz bir bakın. İnsan zamanı durdurmak istediği yere aittir. Projeden umutluyum. Karakter güzel. Şimdi ikinci sezon için neler yapılabilir? Onun toplantılarını yapıyoruz. Çok daha güzel, çok daha dinamik. Atom karınca gibi yeni bir ekip eskisiyle sentezleyip güzel işler olacağını düşünüyorum. Hayallerimiz var. Yani bu projeye tutar diye bir hayalimiz var. İnşallah tutar ve hedefimiz bu projeyi çok daha fazla ileriye götürmek olur. Beni sakın vur, kır, parçala, kafasında biri gibi algılamasınlar. Bu bir oyun. Biz sadece oyunun bir parçasıyız. Furkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum beni de diziye dahil ettikleri için. Gerçekten eğlenceli, keyifli bir dizi. Enerjisi bol, kahkahası bol. Herkes çok iyi. Kardeş gibi bir ortam var zaten. Ve güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Lütfen bizi takip etmeyi, beğenmeyi, arkadaşlarınıza anlatmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Buradan amatör, bu işi seven, bu işe baş koyan, yapmak isteyen ama amatör olan arkadaşlarımıza şöyle bir seslenişte bulunabilirim. Yetenek %10'dur, çalışmak %90'dır. Çok çalışsınlar, çok okusunlar, çok film seyretsinler ve ne oldum demesinler. Çok okuyup araştırdıkları sürece, ki ben çok okudum, çok araştırdım, çok metotları inceledim. Birçok değerli oyuncumuzla da çalışma fırsatı buldum. Bugün hala dizilerde, sinemalarda ülkemizi en iyi yerlerde temsil eden, ödül alan insanlar da çalışma fırsatı bulduğum için insanların kendini geliştirmeleri lazım. Ben şunu görüyorum, hemen ben oldum diyor. Oldum diyen adam olmamıştır, işi bitmiştir. Yani başarılı olamaz. Önemli olan sette bir oyuncu ister amatör olsun, ister konservatuvar mezunu olsun, ister ödül almış olsun, ister 60 yaşında olsun, oyuncu yazarın metnine hizmet eder. Sete girdiği zaman onun özel hayatı yoktur. Yönetmen setin hakimidir. Yönetmenin söylediklerini yapmak zorundadır. O yüzden oyuncu o metni iyi anlamalı, onu iyi incelemeli, onun içindeki o bilinmeyenleri ortaya çıkarmalı.
Bu ekiple oynamak çok güzeldi. Çok hevesli ve bir şeyler yapayım diye uğraşan insanlar ve ben çok severim böyle insanları. Aktif, herkes birbirine yardımcı oluyor. Herkes her şeye koşuyor. Bunlar bir ekipte olması gereken özellikler ve onun için çok hoşuma gitti. Proje hocamıza, projenin içerisinde yer alan teknik ekipten tutun da adını söylemekle yetiştiremeyeceğim birçok arkadaşıma hepsine sonsuz teşekkür ederim. Bana ortalama 7-8 yıllık oyunculuk kariyerim boyunca yaşattığım en samimi anlardan birini yaşattılar. Hepsi bir aile, hepsi benim için çok ayrı bir noktada. Beyaz Zenciler çektik. Güzel bir dizi oldu. Ben 3. bölüme geldim ama gayet başarılıydı. Hatta ben bile farklı renk kattım çektiğim kendi planlarımla. Bunu yönetmenimiz de beğendi. Herkes de beğendi. Çok güzel olmuş gibisinden. Aslında bu kendimi övmek değil. Durumu anlatmak olsun. Çünkü kendimi çok övmeyi sevmem. Elimizden geleni yaptık. İnşallah güzel yerlere varır. İnşallah siz de izlersiniz, beğenirsiniz. Bu belgeseli yapmaya karar verdim ben kendim. Dedim hani bu belgeseli yapayım. En azından diziden önce bir yayınlayalım. Evet değerli Kent dinleyenleri, Kopuz filmin kalbinden herkese hoşça kalın. Hoşça kalın, merhabalar demem lazım aslında. Neyse, Beyaz Zenciler çok konuşamadım, burayı kesersin tamam mı? Beyaz Zenciler kesmeyeceğini biliyorum ama. Beyaz Zenciler geliyor. Çok yakında. Gümbür gümbür geliyoruz. Lütfen bizi takip edin. Beyaz Zenciler. Beyaz Zencileri takip edin. Çok yakında sizlerle harika bir şekilde eğleneceğiz. Muhteşem bir dizi çekiyoruz. YouTube'dan takip edin. Çok çılgınca. Arkadaşlar Çukur'dan selamlar. Beyaz Zenciler çok yakında. Hepinizi seviyorum. Beyaz Zenciler dizisi yakında yayında. Gümbür gümbür geliyoruz. Beyaz Zenciler pek yakında sizlerle. Beyaz Zenciler çok yakında sizlerle birlikte. Güzel günlerin habercisi olsun sizler için inşallah. Yakında sizlerle birlikte abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Herkesi YouTube'da Kopuz filmi takibe davet ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de yorumlarınızı yazarsınız. Daha iyilerini yaparız. Beyaz Zenciler çok yakında sizlerle. Çok yakında sizlerle birlikte. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çok yakında ekranlarda. Dolayısıyla ben diyorum ki lafını fazla uzatmadan Beyaz Zencileri izlemeye ve beklemeye devam edin. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dizide görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatınıza renk katacak. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kapış. Teşekkür ediyorum.